Eşitlik mi, adalet mi? Bu iki kavram arasındaki ince çizgi bizi hangi toplumsal gerçeğe götürür? Kendinizi bir an için bu dünyadaki en dezavantajlı kişi olarak düşünün. Bu durumda adaletin sizi nasıl koruması gerektiğini hiç sorguladınız mı? Eşit haklar herkes için gerçekten geçerli mi? Yoksa bazılarının daha fazla yardıma mı ihtiyacı var? Bu sorular sadece toplumları değil, sizin dünyayı algılama biçiminizi de değiştirebilir. Videoya geçmeden önce bu konuya olan ilginizi daha da derinleştirebilmek için kanalımıza göz atabilir ve videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Adaletin 7 Yolu serimizin 3. bölümüne hoş geldiniz. Şimdiye kadar adaletin toplumsal ve bireysel haklarla nasıl iç içe geçtiğini gördük. Ama bugün adaletin en derin, en karmaşık boyutlarına inmeye hazırlanıyoruz. John Rawls'ın adaletin adaletli olması teorisiyle adaletin gerçekten adil olabilmesi için neler gerektiğini sorgulayacağız. Peki, adaletin doğru tanımını yapabilir miyiz? Rawls'a göre adaletin adil olması nasıl mümkün olur? Gelin birlikte bu soruları çözmeye ve adaletin en saf halini keşfetmeye çalışalım. Adalet sadece eşitlikten mi ibaret olmalı? Yoksa çok daha derin bir anlam mı taşıyor? Felsefi bir bakış açısıyla adaletin toplumları ve bireyleri nasıl organize etmesi gerektiğini hiç düşündünüz mü? Adaletin felsefi boyutu yalnızca hukuki ya da toplumsal bir kavram değil, aynı zamanda derin düşünsel bir tartışma alanıdır. Felsefeciler adaletin sadece eşitlikten ibaret olup olmadığını sorgular ve bu kavramın toplumlar ve bireyler açısından nasıl olmalıdır sorusuna farklı yanıtlar verirler. Adaletin tanımını yaparken sadece eşitlik veya hak gibi kavramlar yeterli olmayabilir. Adalet, toplumu, bireyleri ve bütün bu unsurların birbiriyle olan ilişkilerini nasıl organize etmeli? İşte felsefi boyut bu soruları açığa çıkartıyor. Peki, adalet gerçekten nasıl adil olur? John Rawls'ın adaletin adaletli olması teorisi tam da bu soruyu yanıtlamaya çalışıyor. Nasıl mı? Bir defa John Rawls, adaletin felsefi temellerine önemli katkılar yapmış bir filozof olarak kabul ediliyor. Rawls teorisiyle adaletin herkes için eşit fırsatlar yaratmaya ve toplumsal eşitsizlikleri en düşük seviyeye indirmeye dayandığını savunuyor. Rawls'a göre bir toplumda adaletin sağlanabilmesi için her birey toplumun en dezavantajlı kesimine yardımcı olacak şekilde haklara sahip olmalıdır. Rawls, adaletin adaletli olması ilkesini formüle ederken tüm bireylerin eşit haklara sahip olması gerektiğini savunur ve bu hakların toplumun en zayıf kesimine yönelik en fazla faydayı sağlamalı olduğunu belirtir. Rawls'ın felsefi düşüncesinde orijinal pozisyon adı verilen bir kavram çok önemlidir. Orijinal pozisyon kavramı adaletin ne şekilde tesis edileceğine karar verirken kimseye ayrıcalıklı bir pozisyon verilmemesi gerektiğini savunur. Orijinal pozisyon bireylerin toplumdaki eşitsizlikleri tasarlarken hiçbir bireyin kendini, toplumsal sınıfını, ırkını, cinsiyetini ya da sağlık durumunu bilmediği bir durumdur. Bu buzlu cam metaforu kişilerin tarafsızca kararlar almasını sağlar. Orijinal pozisyonu tasarlayan kişiler adaletin ne olduğunu ve nasıl işlemesi gerektiğini düşünürken kendi kimliklerinden bağımsız olarak hareket ederler. Yani kendi durumlarının ne olacağını bilmedikleri için toplumdaki en dezavantajlı grup veya en zayıf bireylerin haklarını koruyacak şekilde düzenlemeler yaparlar. Bu noktada Rawls'ın adalet teorisinin temelini oluşturan iki prensip devreye girer. Birinci prensibimiz eşit haklar prensibi. Tüm bireyler eşit haklara sahip olmalıdır. Bu prensip bireylerin eşit şekilde özgürlük ve haklar kullanmalarını savunur. Her birey toplumsal sözleşme ve hukuk düzeni tarafından eşit şekilde korunmalı, hiç kimseye ayrıcalıklı bir hak tanınmamalıdır. Örneğin bir birey toplumda sadece doğuştan gelen zenginliği veya sosyal statüsü nedeniyle daha fazla hakka sahip olmamalıdır. Bütün bireylerin eşit fırsatlar ve eşit haklarla toplumda var olması gerektiğini vurgular. Türkiye'de zengin ailelerin çocukları genellikle daha iyi eğitim olanaklarına sahip oluyorlar. Özel okullar, uluslararası üniversiteler ve yurt dışı eğitim fırsatları genellikle maddi durumu iyi olan ailelerin çocukları için daha erişilebilir oluyor. Örneğin İstanbul'daki bazı özel okullar veya üniversiteler yüksek öğrenim için maddi açıdan daha güçlü ailelerin çocukları için cazip fırsatlar sunmakta. Bu durum doğuştan gelen zenginlik nedeniyle
bazı bireylerin eğitimde daha fazla avantaja sahip olmalarına yol açıyor. Rawls'ın eşit haklar ilkesi böyle bir durumda her çocuğun eşit eğitim hakkına sahip olması gerektiğini savunur. Ancak pratikte bu eşitsizlik sıkça görülmektedir. İkinci prensibimiz fark ilkesi. Toplumsal ve ekonomik eşitsizlikler yalnızca en güçsüz gruplara fayda sağladığı takdirde kabul edilebilir. Bu prensip toplumdaki eşitsizliklerin ancak bu eşitsizliklerin en zayıf kesime daha fazla fayda sağladığı durumda adil olabileceğini savunur. Başka bir deyişle eşitsizliklerin varlığı yalnızca toplumun en zayıf kesimini iyileştirecek şekilde düzenlendiğinde adil kabul edilir. Örneğin gelirdeki eşitsizlikler yalnızca düşük gelirli gruplara daha fazla fayda sağlıyorsa bu durumda eşitsizlik adil sayılabilir. Türkiye'de devlet sosyal yardımlar ve gıda destekleri gibi çeşitli programlarla yoksul ve gelirsiz bireyleri desteklemektedir. Bu yardımlar doğrudan düşük gelirli gruplara yönelik düzenlenmiştir. Rawls'ın fark ilkesine göre gelirdeki eşitsizlikler ancak bu tür sosyal destekler sayesinde en zayıf kesime daha fazla fayda sağladığında adil sayılabilir. Örneğin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardımlar, düşük gelirli ailelerin geçimlerini sağlamak için önemli bir araçtır. Eğer bu yardımlar en çok ihtiyacı olan kesimlere odaklanırsa, bu durumda sağlanan eşitsizlikler adil kabul edilir. Rawls'ın teorisi teorik olarak oldukça güçlü. Ancak pratikte uygulanması zordur. Toplumsal eşitsizlikleri minimize edilmesi ve toplumsal refahın en zayıf kesime yönlendirilmesi genellikle güçlü ekonomik ve politik engellerle karşılaşır. Örneğin sağlık hizmetlerine erişim, eğitimde fırsat eşitliği gibi konular toplumsal eşitsizliğin çözülemeyen yönleridir. Bu noktada Rawls'ın teorisinin ideal bir toplumda nasıl işleyeceğine dair sorular ortaya çıkar. Rawls'ın adalet anlayışına karşı çıkan bazı filozoflar da vardır. Örneğin Robert Nozick, Anarşizm, Ütopya ve Devlet adlı eserinde bireylerin sahip olduğu hakların devlet tarafından sınırlanmasını reddeder ve bunun adaletin gerçek tanımına aykırı olduğunu savunur. Nozick, bireylerin özel mülkiyet hakkını savunur ve devletin rolünün bu hakları korumakla sınırlı olması gerektiğini ileri sürer. Ayrıca Karl Marx gibi düşünürler de adaletin toplumsal sınıf farkını ortadan kaldırmaya amaçlaması gerektiğini savunur. Marx'a göre adalet, özel mülkiyetin kaldırılması ve üretim araçlarının toplumsallaştırılmasıyla sağlanabilir. John Rawls'ın teorisi yalnızca teorik bir çerçeve sunmakla kalmaz, aynı zamanda günümüzdeki sosyal politikalara da derin etkiler bırakır. Rawls'ın adalet anlayışının temelinde toplumsal eşitsizlikleri azaltmak ve en güçsüz grupları korumak yatmaktadır. Peki, bu felsefi ilkeler günümüz Türkiye'sinde nasıl hayat buluyor? Örneğin gelir dağılımındaki eşitsizlikler Rawls'ın fark ilkesiyle doğrudan ilişkilidir. Geçtiğimiz yıllarda yapılan asgari ücret artışları, hükümetin en düşük gelirli kesimleri gözetmeye yönelik adımlarından biriydi. Ancak bu adımların etkisi sınırlı kaldı. 2023 yılında yoksulluk sınırının altında yaşayan milyonlarca insan başlıklı haberlerde gelir eşitsizliğinin nedenli derinleştiğini vurgulanmıştır. Rawls'ın teorisinde en dezavantajlı grupların korunması gerektiği bu tür eşitsizliklerle mücadele etmenin adaletin temel bir gerekliliği olduğuna işaret edilir. Eğitimde fırsat eşitliği de Rawls'ın teorisinde kritik bir yeri işgal ediyor. Türkiye'de eğitimdeki eşitsizlik özellikle kırsal bölgelerde yaşayan çocuklar için hala ciddi bir sorun teşkil etmekte. 2023 yılında yayınlanan bir rapor, Doğu ve Batı arasındaki eğitimdeki büyük uçurumu gözler önüne serdi. Rawls'a göre her birey yeteneklerinden bağımsız olarak eşit fırsatlara sahip olmalıdır. Bu nedenle devletin eğitimde fırsat eşitliği sağlama adına yapacağı yatırımlar ve reformlar toplumsal adaletin tesisi için önemli bir adım olacaktır. Sağlık hizmetleri de benzer şekilde Rawls'ın teorisinde yer alan eşit haklar ilkesine dayanır. 2020 yılında yaşadığımız salgın sürecinde devletin sağlık sistemine yaptığı büyük yatırımlar, sağlık hizmetlerinin herkes için ulaşılabilir olması gerektiğini hatırlatmıştı. Özellikle koronavirüs aşılarının ücretsiz ve yaygın bir şekilde dağıtılması, devletin toplumun en güçsüz kesimlerine öncelik vermesi gerektiği anlayışının bir yansımasıydı. Rawls'ın felsefesindeki adalet sadece bir soyut düşünce değil,
pratikte de insanların sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için sağlanan imkanlarla şekillenmektedir. Rawls'ın teorisi yalnızca düşünsel bir altyapı sunmakla kalmıyor. Toplumsal eşitsizliklerle mücadelede bir rehber işlevi görüyor. Türkiye'deki gelir dağılımındaki eşitsizlikler, eğitimdeki fırsat eşitsizlikleri ve sağlık hizmetlerine erişim gibi sorunlar, Rawls'ın adalet anlayışının günümüzde nasıl somut bir şekilde uygulanabileceğini anlamamıza yardımcı olmaktadır. Bugün John Rawls'ın adalet anlayışını inceledik ve adaletin ne kadar derin ve karmaşık bir konu olduğunu göstermeye çalıştık. Rawls'ın adaletin sadece eşitlikten ibaret olmayıp toplumdaki en güçsüz kesimlerin korunması gerektiğini savunduğunu paylaştık. Bir sonraki videomuzda ise adaletin ekonomik boyutunu ele alacağız ve bu felsefi teorilerin ekonomiyle nasıl bir bağ kurduğunu birlikte keşfedeceğiz. O yüzden takipte kalın, bizi izlemeye devam edin. John Rawls'ın adalet anlayışı sizin için ne ifade ediyor? Toplumun en güçsüz kesimine öncelik vermek gerçekten adil midir? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmanızı bekliyoruz. Eğer toplumsal adaletin gücünü ve bireysel hakların önemini farklı bir bakış açısıyla keşfetmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.